Önce Ankara'ya gidelim. Dicle Canova, hoş geldin sen de. Bu olayın arka planında neler var? Türkiye ne yaptı ve Türkiye'den nasıl izin istendi? Şimdi Semiha, olay 22 Temmuz'da gerçekleşti. Dün zaten Milli Savunma Bakanlığı detayları açıkladı. Anladığımız kadarıyla Güney Kıbrıs'a bir denizaltı enerji kablosu çekme projesi söz konusu. Ve İtalyan, Yunanistan gemileri bu çalışmanın içerisinde. Bu çalışma kapsamında da Türk Deniz Yetki Sahası'nın içinden geçmeye, oraya doğru yönelmeye çalışırlarken Ankara devreye girdi. Öyle anlıyoruz. Benim edindiğim bilgilere göre Türkiye kendi deniz yetki sahasının izinsiz kullanılamayacağı konusunda sonuna kadar bir direnç gösterdi ve o bölgede o süre zarfında bir miktar tansiyonun da yükseldiğini söylemek yanlış olmaz. Yani savaş gemileri konuşlandırıldı, taraflar karşı karşıya geldi, burun buruna kalındı bir miktar. Yani bir dozu yüksek gerginliğe doğru iş gidiyordu ki işte Türkiye'nin o korumaktaki kararlılığı karşısında bir geri adım atılmaya girdi. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir diyalog kuruldu. Yunanistan'la diplomatik süreç yürütüldü elbette. Hangi koordinatlardan geçebileceklerine dönük bir çalışma yapıldı ve ona uygun izin verildi. O geçiş de Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin kontrolü altında sağlandı. Yine benim öğrendiğime göre izin verilen bölge Kerpe Adası'nın güneyinde. 1-2 millik bir alan. Şimdi Kerpe Adası 12 adadan biri biliyorsunuz malum. Güney Ege'de Rodos ve Girit adalarının tam arasında yer alıyor. Geçiş istenen bölge ve sonunda verilen izin de aslında Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının sınırları içerisinde kalıyordu. O nedenle bir problem yaşanmıştı. Dün de işte bu olayı Milli Savunma Bakanlığı hem İtalyan hem Yunanistan makamlarının Türkiye'nin deniz yetki sahasına gösterdiği saygı ve gösterdiği işbirliği dolayısıyla teşekkür ederek duyurmuş olduğu ince bir mesajdı. Şimdi Semiha, 20 Temmuz Barış Harekatı haftasını yaşıyoruz biliyorsun. Ve bu süreçte arka arkaya Yunanistan'la ısınan ilişkilere rağmen bir takım gerginlikler de yaşandı. Neydi onlar? Birincisi, Savunma Bakanı Dendias'ın Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak nitelendirmesi, Cumhurbaşkanı'nın sert karşılık vermesi. İkincisi, Yunanistan Sağlık Bakanı'nın F-35'lerle Türkiye'ye bir gece ansızın girebiliriz açıklaması yapması. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çok ince bir espriyle yanıt verdi. Birçok turist geliyor Türkiye'ye. Onlar da turist olarak Ankara'ya elbette gelebilirler dedi. Yani gerginliği tırmandırmadı ama çok ince bir espriyle de Yunanistan askerinin Türkiye'ye ancak turist olarak gelebileceği mesajını verdi. Şimdi 22 Temmuz'da da bu deniz yetki alanı krizi yaşandı. Ama bu da dediğim gibi İtalyanların izin girişimi ve Yunanistan'la yürütülen diplomasi çerçevesinde çözüldü. Ve işte Milli Savunma Bakanlığı da o ince mesajla saygılı davranıldığı ve işbirliğine gidildiği vurgusuyla teşekkür etti. Şimdi elbette bu olay sonrası Ege'de Yunanistan'ın Türkiye'nin deniz yetki sahasını tanıdığı ve iddia ettiği bir takım problemli meselelerden vazgeçtiği anlamına gelmez. Bunları söylemek çok da gerçekçi olmaz. Ancak dediğim gibi bu süreçte en azından gerginliğin tırmandırılmadan diplomatik kanalların devreye sokularak diyalogla çözülmüş olması da önemli bir adım. Malum Ege'de hala Türk balıkçılarına dönük işte Yunan sahil komutanlığının tacizleri yaşanabiliyor. Göçmenlere dönük geri itmeler hala günümüzde olabiliyor. Dünkü Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında yine göçmenlerle alakalı da bölüm vardı zaten. Türk karasularının ihlali söz konusu olabiliyor. Halen bu olaylar yaşanabiliyor. Ama dünkü 22 Temmuz'daki meselede de gördük ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar geri adım atmadan savunmakta kararlı durunca o noktada bir uzlaşmak durumunda kalınabiliyor. Yani Yunanistan'ın deniz yetki sahasını kabul ettiğini söyleyemeyiz belki ama işte diplomasi ve diyalog kanallarının artık açık olduğunu ve ufak ufak bir takım kıymetli adımların atılabildiğini düşünmek mümkün. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşte demişti ki ikili ilişkileri dinamitleme girişimleri olacaktır ama Yunanistan'la komşuluk anlayışıyla ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla
Bazı hezeyanlara Türkiye kayıtsız kalmayacak, yanıt verecek. Zaten onu da gördük. Ama artık daha ince manevralarla ve ince diplomatik açıklamalarla gerginlikler tırmandırılmadan da sonlandırabiliniyor. Bunu da anlamış olduk Semiha. Peki. İrfan Hocam, şimdi olay nasıl yaşandı ve aslında bu yaşananlar Mavi Vatan'da, Atina'da acaba Atina'dan da bir geri adım mı? Nasıl okumak lazım? Tabii Türkiye'nin Mavi Vatan konseptini, deniz yetki alanları konusundaki yaklaşımını Yunanistan kabul etmiyor hukuki bakımdan. Fakat dün bunu de facto olarak fiilen kabul ettiği anlamına gelen bir olay yaşandı. İşte burada Girit Adası var. İşte Girit Adası'yla Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasına denizaltı kablo döşenmesi esnasında buradaki döşeme faaliyetleri Türk deniz yetki alanından geçtiği için burada oldu bittiye Türkiye izin vermeyeceğini gösteren bir olayı sahneye koydu. Yani 5 tane savaş gemisi o bölgede konuşlandı. Bunun üzerine Yunanistan'ın izin istediğini, izin talep ettiğini ve bu iznin verilmesi suretiyle de bu deniz... Yani Kerpe Adası'nın güneyinde 1-2 deniz mili kapsayan bir alandan bahsediyoruz değil mi? Şimdi Yunanistan'ın argümanlarıyla Türkiye'nin argümanları farklılaşıyor deniz yetki alanları konusunda. Biz 2019'da 27 Kasım'da Libya'daki ulusal mutabakat hükümetiyle bir deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması yaptık. Şimdi bu anlaşma mucibince ve daha sonra bunu kavram olarak da ortaya koyduk. Mavi Vatan kavramı. Yunanistan bunu kabul etmiyor tabii ki. Evet. Ama işte bu olayda fiilen de facto olarak kabul ettiğini gördük. Şimdi tanımlamak lazım. Mesela deniz yetki alanı, Mavi Vatan kavramı nedir? Ta kökeninden en baştan gittiğimizde sahildar bir ülkenin 3 tane yetki kullandığı alan var. Bir, kara ülkesi, yani Türkiye'nin bugünkü kara sınırları. 2, deniz ülkesi. Deniz ülkesi burada farklılaşıyor. Mesela kara suları da, Türkiye'nin kara suları Ege'de 6 mil, Akdeniz ve Karadeniz'de 12 mil. Kara ülkesi ve kara sularının üzerindeki hava sahası. Yani kara ülkesi, hava sahası, kara ülkesi ve kara suların üzerindeki hava sahası. Peki. Üçüncüsü de deniz ülkesi. İşte deniz ülkesi burada münhasır ekonomik bölge ve burası aynı zamanda kıta sahanlığıyla tam izdüşüm halinde. Demek ki Türkiye'nin 3 tane egemenlik kullandığı alan var. Burada Türkiye'nin argümanını Yunanistan zımni olarak, fiili olarak kabul etmiş oluyor. Peki Türkiye'nin adımlarını burada nasıl yorumlarsınız? Hemen arkasında. Şimdi Yaşananların arkasından. Türkiye ile Yunanistan arasında, yani Ege Denizi'nde bir düzineye yakın konuda ihtilaf var. Kıta sahanlığı, karasuları, fır hattı, hava sahası, deniz yetki alanları, netleşmemiş bölgeler üzerindeki ihtilaflar, sahildar, Türkiye'ye yakın adaların silahtan arındırılmış statüsü ve Yunanistan'ın bunu ihlal etmesi gibi böyle birçok ihtilaf var. Şimdi bu olayın cereyan ettiği bölge aslında Ege ile Akdeniz'in arasında kalan bir bölge. Yani Türkiye burada Mavi Vatan doktrininin koruyuculuğunu, savunuculuğunu sonuna kadar yürüteceği mesajını veriyor. Yunanistan ise buna karşı, Türkiye'nin bu argümanlarına karşı kendi tezini ortaya koyabilmek için Avrupa Birliği'ni devreye soktu. Bunu biliyoruz. Avrupa Birliği özellikle 2020 yılında, 2021 yılında devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonrasında yapılan açıklamalarda Türkiye'yi suçladı. Türkiye'yi ne diye suçluyorsunuz? Komşularının, yani Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin egemenlik haklarına saygı göstermiyor diye. Aslında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne baktığımızda Türkiye'nin bu hakkı var ve Türkiye bu hakkını artık fiilen pratikte koruma, çaba ve kararlılığı içerisinde. Bunun için sismik araştırma gemileri, sondaj gemileri ile bunun takibatını yaptık. Bugüne kadar yapıyoruz. Zaman zaman bu coğrafyada ihtilaf tırmanmasın diye Türkiye gemilerini çektiği zaman bu Türkiye'nin bu bölgedeki temel Mavi Vatan konseptinden geri adım attığı anlamına gelmiyor. İşte dün 2 gün önce meydana gelen olayda da net biçimde gözüktüğü üzere
Türkiye bu Peki Mavi son- Vatan Buyurun. Mavi Vatan konusunda kararlılığını sürdürüyor. Şununla tamamlayalım kısaca. Ege Denizi'nde Yunanistan'la son günlerde yaşanan bu gerginliğin sebebi ne? Yani Yunanistan'ın amacı ne? Yunanistan pek çok konuda demin saydım ihtilaf var. Yunanistan adalarında kıta sahanlığı olduğu iddiasını ortaya atıyor. Oysa Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne baktığımızda 1982 tarihli Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne baktığımızda evet adaların kıta sahanlığı var. Ama hangi şartlarda var? Devletin tamamı adalardan oluşuyorsa yani Yunan devletinin ayrıca kara ülkesi olmayıp da tamamı böyle adalardan oluşsaydı adaların dış noktalarının birleştirilmesi suretiyle takım ada devleti statüsü olacaktı ve o zaman kıta sahanlığı olacaktı. Şimdi Türkiye'nin iddiası sahildar ülkenin kara ülkesinin uzantıları olarak kıta sahanlığı olur ve bu esas alınmalıdır. Yunanistan bunu kabul etmiyor. Bu örnekte Yunanistan'ın Türkiye görüşünü kabul etmek durumunda kaldığını görüyoruz. En önemli mesele Türkiye ile Yunanistan arasında bu kıta sahanlığı meselesi. Çünkü Yunanistan tüm diğer meselelerin bununla ilintili olduğu görüşünde ve Türkiye Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre bu konuda kararlılıkla kendi görüşlerini savunmaya devam ediyor. Dünkü örnek bunun pratiğe yansıması olarak okunabilir. Evet. Peki. Dicle Canova son olarak sözü de sana bırakayım, tamamlayalım ardından. Varsa eklemek istediğin. Teşekkürler Semiha. Aslında hocam çok iyi özetledi. Ben de şunun altını çizeyim. Bu gerginliğin aşılmasında oradaki İtalyan varlığının mevcudiyeti de önemli oldu. Her iki tarafı da rahatlatan bir pozisyon oldu belli ki, onu anlıyoruz. Bu bir. İkincisi, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Anlaşması çerçevesindeki Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı sınırlar nezdinde gerçekleşmesi ve izin alınmak durumunda kalınması da yine hocamın altını çizdiği gibi bir başka önemli konuydu. Ama daha önce de belirttiğim gibi bu olay sonrası Yunanistan'la deniz yetki meselesindeki problemlerin ortadan kalktığını söylemek çok gerçekçi olmamakla birlikte en azından bu normalleşme sürecinin belki bir uzantısı olarak diyalog kanallarının açılması, diplomasiyle masaya oturulması ve çözümlenmiş olması önemli ve kritik bir adımdı.